Agalar selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün TR'deki en detaylı inceleme yapıyoruz. Bugün neredeyiz? Bornova Aşık Veysel ne alanı? Reenkarnasyon alanı. Yanımda Emrecan var. Ne haber? Eyvallah. Honda'yı 7500 kilometre, MT'de 2000 kilometre sürmüş biri olarak bugün TR'deki en detaylı incelemeyle sizdeyim. Bence piyasada en çok mukayese, en çok rekabet gören bu iki motor bu. CF motorudur, SR'dır, NK'dır. Bence en yakın iki motor bu özellikleri bakımından. Peki bu ikisinin arasındaki fark ne? İkisi de 250 cc, ikisi de naked. Peki bu iki naked arasındaki en büyük fark ne? İkisi de naked, ikisi de 250 cc, ikisi de Japon. Kim hangisini almalı, neden almalı? Bugün arka selenin bagaj boşluğuna kadar her ayrıntısına gireceğiz. Şimdi hazırladığım 23 tane madde var. Şöyle spoiler vereyim 8'e kadar. İlk fiyattan başlıyorum. Ezberleyemediğim için ara ara buna bakacağım. Bu 36 beygir, bu 27 tork gibi teknik detaya girmeyeceğim. Zaten ekrana koyarım. Basit terimler onlar. Bu video genellikle kullanıcı yorumu olacak. Fiyattan başlayalım. 10 Ağustos 2004 tarihi ile CB'nin sıfır fiyatı 232.000, MT'nin ise 265. Tabii ki bunlar kara borsada olduğu için bu fiyatlara bulmak kolay değil. İçine ikinci el kara borsa girince aradaki makas daha çok açılıyor. MT 300 görüyor. Şişirmiş fiyat. CB de 260-250 civarında geziyor. Bu konuda biraz popülerliğe ve ikinci el piyasasına giriyor. Onun da bir sonraki maddelere değineceğim. Bu motorlar aynı kategoriye naked sınıfına girse bile bu motorları ayıran en büyük özellik tasarım. Birinin tasarımı genç şişe, eşek arısı suratlı bana göre. Modern, sert hatlara sahip. Diğer tarafta ise klasiğe kaçılmış, Cafe Race mi deriz, retro mu deriz, Neo Sport kafa mı deriz. Yuvarlak far tasarımı ile modern naked hatları birleşen bir tasarım görmekteyiz. Bu iki motor arasındaki en büyük fark bu bence. Her iki motorun da Facebook grubunda varım. Alsat gerçekten hızlı dönüyor. MT'ye binen CB'ye geçiyor. CB'ye binen MT istiyor. Ama ve lakin Yamaha Honda'dan bir tık daha fazla prim yapıyor. Örnek veriyorum, sayılara takılmayın. Yamaha ayda 2 lira koyuyorsa Honda 1500 koyuyor. Honda'ya gelen zam Yamaha'dan daha az. Bu da ikinci el fiyatını etkiliyor. Hızını etkiliyor. Ama Honda'nın sanki bir tık daha alsatı daha hızlı. Yakıta gelecek olursak, MT'de 14 litre bir depo kapasitesi var. Honda'da ise 10.1, yani 10 litre diyebiliriz. CB'nin fabrika verisi 3-3.5 iken MT'nin ise 3.5-4. Ama benim sürüşümle, agresif sürüşümle bu motorda 4'ün aşağısına inemedim. 4.2-4.3 hep. MT'de ise aynı kullanımında, aynı tarz kullanımında 5'in altına düşmüyorum. 5.2, 5.4 gibi. Honda konfor alanında bayağı bir önde. Ciddi bir farklı önde. En büyük fark, hemen okuyorum ne not almışım. Amortisör ve maşa. Bu motorda bunun bir abisi olan CB 650R'daki maşalara var. Şova, ters çatal amortisör. Çukurları daha iyi emiyor. Daha iyi sönümlüyor. Daha yumuşak. MT'de ise yine ters çatal amortisör var ama CB'nin kadar kaliteli değil. Gelelim titreşim mevzusuna. Biri tek silindir, biri çift silindir. Mantıken tek silindirin daha fazla titretmesi lazım. Ama ben bu motoru ikinci el sıfır aldım. Yani kara borsadan 250 kilometrede adam almış satıyor. Sıfırını bulamadığım için öyle aldım. Ve ilk sahibi aks koruma ve takoz eklediği için şu an bu motor tek silindire göre daha çok titriyor. Ne alaka değil mi? Aksesuarsız konuşuyorum. Bu motor
CB'ye göre takoz olmadığı için daha az titriyor. Bunun çözümü ise Facebook gruplarını araştırdım, sordum. Not almışım buraya. Takozun bağlantı yere ilgili bir genel sıkıntı varmış. Somun titreşimi öğretiyor herhalde. CB'deki titreşime gelirsek normal tek silindir, diğer motorlara göre titreşim yok. Örnek vereyim. NK 250, SR 250. İkisi de 250 cc, ikisi de tek silindir. Ama bu motor yine 250 cc ve tek silindir olmasına rağmen onlara göre çok az titriyor. MT'de CB'ye göre çok az titriyor. Bu böyle gider. Şimdi gelelim en fazla konuşulan maddeye, tork. Şimdi MT'de 26.6 tork var. Ve CB'de ise 23 tork var. Ama bu tork hangi devirde verdiği önemli bence. CB 23 torku çok alt devirlerde veriyor. Gaz açtığım gibi makine yürüyor. MT'de ise o torkunu 7000 devirden sonra vermeye başlıyor. Bu da alt devirlerin ölü olduğu anlamına geliyor. Bunun bana göre eksisi nedir? Kıç atacağım diyelim. CB direkt gaz açtığımla sarıyor teker. Ama MT devrini alacak da, torku verecek de, cidden alt devirleri bayağı ölü MT'nin. Ama naked'a biniyoruz. Bence alt devirlerin CB gibi torklaması benim için daha önemli. Keşke bu da 4000 devirde falan vermeye başlasaymış. Kaydırmalı debriyaj. Honda CB'de kaydırmalı debriyaj varken MT'de yok. CB benim ilk düz vites motorumdu. Motor kullanmayı ben CB'de öğrendim. Ama hiç kaydırmalı debriyajı devreye sokmadım. Hiç sert vites düşünmedim ki arka teker kilitlenmesin. Bir kere denedim. Çalışıyor, kilitlenmiyor. Ama yağmurlu havaysa, yerler ıslaksa her türlü kayıyor. 3'te 2'ye çektik mesela. Çok sert devirde. Yalpalıyor arkası. Yağmurlu zeminde, ıslak kaygan zeminde. Sonuçta MT göre artı bir özellik. Bence hoş. Honda CB'de Nissin marka kaliperlerimiz var. Nissin Brembo yoluna giden güzel bir marka. Ben çok beğeniyorum. Honda koyuyorsa kötü değildir. İyi bir markadır. MT'de ise Yamaha'nın kendi marka frenleri mevcut. O da çok iyi tabii ki. İki motorun da fren mesafesi çok iyi ama bana soracak olursanız CB'nin frenleri daha iyi. Burada lastik çok etken. Ona geleceğim. O madde de var, lastikler konusu. İki motorun da fren performansı, fren mesafesi iyi. Aydınlatma. Hemen kontakları açalım. İki motorun da full bütün ışıklandırmaları LED ama MT'nin sadece plaka ışığı LED değil, sarı. Gözüküyor mu kamerada? Sanmıyorum ama CB'nin ise LED. Selektörlerde, uzunlarda şöyle bir değişiklik var. CB'nin selektörler farklı mercekten çıktığı için uzunların aydınlatma mesafesi ve kalitesi daha iyi. MT'nin ise uzunlar aynı mercekten çıktığı için yine başarılı ama CB'ye göre ekside. Niye çalışıyordun ki? Uzunlar yanmıyor çünkü. Kişiselleştirme ve aksesuar çeşitliliği. MT25 daha popüler motor olduğu için aksesuar çeşitliliği daha fazla. MT25 modifiye yazdığınızda tank bed, ekran koruyucu, AX, Max, mono kapak bile var ama CB için mono kapak hayatta bulamazsınız. Tank bed çok az bir tasarım seçenekleri var. Yani popülerlik anlamında MT daha yukarıda olduğu için aksesuar çeşitliliği de daha zengin. Egzoz sesleri ve görünüm. Açıkçası ben CB'nin egzoz görünümünü beğenmiyorum. Çok büyük. Bak MT'ye. Tüp gibi. Narin. CB'nin eski kasasına göre sesi daha iyi. 2020 ve öncesi hem egzoz değişik hem sesi farklı. Şu tasarım egzoz varsa bir CB'de yeni kasadır. 2021 ve sonrası herhalde. Sesi dinleteyim hemen. Bu ses böyle. MT'nin ise daha cırtlak. Sıcak motor, sıcak. Ve MT biraz çatara patara yapıyor stok egzozda. Gidon açısı ve tuş kalitesi. MT'ye ilk bindiğimde dönüşlerde birkaç kere sol ayağımı yere attım böyle aniden. MT CB'ye göre hemen şöyle göstereyim. Dönüş açıları daha dar. Bu böyle dönüyorken CB'nin gidon açısı daha geniş. Yani trafiklerde falan aralara girerken daha rahat ediyordum. Çok belli olmuyor da
Baksanıza şuna. Daha geniş. Gidon tuş kalitesine gelirsek, selektör atma, sinyal gibi tuşlar CB'de daha kemikliyken MT'nin daha yumuşak. MT'de selektör atarken bastığımı, sinyali açıp kapattığımı hissetmiyorum. Çok yumuşak. Ama CB'nin kemikli. Bak. Çat çat. Bu kimine göre avantaj, kimine göre dezavantaj. Bence kemikli olması hissiyat olarak daha iyi. Ama MT'nin de yumuşak olması daha kolayıma geliyor. Geldik sele yüksekliğine. MT'nin sele yüksekliği 780 mm, CB'nin ise 800 mm. Boyunuz 1.60'dan kısa değilse iki motoru da çok rahat sürebilirsiniz. CB zaten daha ufak, daha narin. Bir tık daha basit onun sürmesi. Hem sele yüksekliği yüksek hem daha küçük. MT'nin 2 santim kısa, daha büyük motor. Bir tık daha gidon açısıyla beraber bir tık daha zor kullanması CB'ye göre. Arka sele ve bagaj hacmi. CB'nin arkasına bir adet ruhsat, 3 tane bez, bir adet disk kilidi varken MT'nin arkasına ne havlu ne disk kilidi, bir tane ruhsat sığıyor. Cidden bagaj hacmi oldukça dar. Zaten MT'nin kuyruk tasarımından dolayı arka seleyi kapatmak daha zor. Şimdi mono kapak var diye öyle demiyorum. Normal orijinal arka selesi de çok zor kapanıyor. Yani böyle takarken bir saat bakmam gerekiyor. CB'de ise buralarda grenaj olmadığı için direkt el alışkanlığı tak diye oturuyor. Amerikan Park ve dörtlü. CB'de önde Amerikan Park varken dörtlü yok. MT'de ise Amerikan Park yok ama dörtlü var. Bunlar tabi basit şeyler, yapılabilir ama orijinalinde bu şekilde. Lastiklere gelelim. İki motorda fabrika çıkışlı Dunlop lastiklerle geliyor. İki motorun da ön lastikleri 110'a 70 boyutunda. MT'nin arkası 140'a 70 iken CB'nin 150'ye 60. Evet, CB diğer 250 cc'ye göre bir tık daha kalın arka lastiğe sahip. Genelde hep 140 kullanıyorlar. Dunlop marka lastikler ısındığı takdirde çok memnunum, çok iyi tutuyor. Ama bu İzmir asfaltında dikkatli olmakta fayda var. MT'nin ayaklık kalitesinden memnun değilim. CB'nin de arkası MT'nin ön markasıyla aynı. Ama MT'nin ön böyle yumuşak petli, rahat. MT ilk bindiğimde düz taban ayakkabıyla ayağım acımıştı. Yani ayağım böyle oluyor. Gelelim ekran ayarlarına. Honda'da LCD bir ekran varken MT'de ise likit kristal mi deniyor? O kalite bir ekran var. CB'nin ekranı bence daha iyi. Ekran içi ayarlarda CB daha zengin. Ekran parlaklığı ve shift ışığı parlaklık ayarı var. MT'de ise sadece vites atmanız gereken shift ışığının parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yakıt bilgisi konusunda CB daha zengin. Daha çok seçenek var. Ve CB'de kronometre var. MT'de yok. Şimdi Honda'da yanlış bilinen bir detay var. Biliyorsunuz eski kasa CBR'larda crank sorunu vardı. Bu motorda CBR'ın Naked modeli. Aynı motor bloğu değil arkadaşlar. Bu Euro 5. Ben bu motoru 7000 km kullandım. Sürekli yüksek devirde kullandım. Bir sorun çıkarmadı. Ne crank kranı duydum ne de yaşadım. Bilginiz olsun. MT'de aynı keza kendini kanıtlamış bir bloğu var. Ama sürekli gençlerin altında olan bir model olduğu için bunu da duyuyoruz, yani crank kırıyor falan muhabbeti. Yüksek kilometreleri olan modellerinde crank sorunu, yatak sarma olaylarını duymuşluğumuz mevcut. Demem o ki iki motoru da düzgün kullandığımız zaman iki motoru da uzun ömürlü diyebiliriz. Bu şekilde kullanılmaya devam ederse sorun çıkartır mı 30.000-40.000 kilometrede? Bir zahmet sorun çıkartsın. Yani 40.000 kilometrede sürekli agresif kullanılan bir motor Japon'da olsa, Çin'de olsa bir masraf çıkartır diye düşünüyorum. Onu da artık 5. 6. sahibi düşünsün. Yani kim 40.000 kilometre kullanıp o kilometre boyunca agresif kullanır motoru. Ben bile MT'yi aldım, artık yakıttan dolayı sakin kullanmaya başladım. Renk seçenekleri. Honda CBR 250R'da mat mavi, mat siyah ve vişne çürüğü dediğimiz bu kırmızı modeli var. MT'de ise opsiyonel mavi Yamaha rengi, nardo gri turkuaz tekerlekli olan rengi ve siyah modeli mevcut. MT'nin siyah rengi uzaktan Bajaj N250 Mondial Drift'e benzediği için
Ben MT'nin siyah rengini beğenmiyorum. Kendini göstermiyor motor. Benim favori rengim mavi. Ama grinin de jantları turkuaz olmasaydı nardo gri derdim. O turkuaz tekerlekler bir tık bozuyor bence. Mavi rengi bence uzaktan Yamaha diye bağırıyor yani. Ben hoşuma gidiyor. Ama ikisini karşılaştıracak olursak bence CB'nin rengi daha iyi. Güneşte ikisi de çok güzel parlıyor. Şu an şu CB'nin ön çamuruna mesela güneş vuruyor. Rengi çok güzel. Değil mi Emo? Arkadaşlar ben eski motoruma bindim. Şey demeyi unutmuşum. Şanzıman vites geçişleri. CB'nin vites geçişleri MT'ye daha yumuşak. Yine kemikli böyle tak tak diye atıyor ama MT'nin daha kemikli tak 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 diye vitesler geçiyor. İki motorun da şanzıman vites geçişleri çok güzel. Şimdi konuyu toparlayacak olursak kim hangisini almalı? Motora yeni başladıysanız, konfor alanına önem veriyorsanız, biraz da tarzınız farklı ise CB 250R öneririm. Benim gibi genç bireyseniz, motor dediğin kendini gösterecek, gösteriş konfora daha önemli diyorsanız, ikinci elde hızlı olsun, naked motor olsa bile biraz da top speed'i iyi olsun diyorsanız MT25 alabilirsiniz. Top speed CB'de 171, MT'de denemedim ama bir dünya videosu var. 180 ile 190 yani 185 ortalama yapıyor diyebiliriz. Çok da bir fark yok yani. Tek silindir bir naked'a göre CB aşırı hızlı. Yani SR250 bile Racing tek silindir 165 rateline diye biliyorum. CB o konuda bayağı iyi. Onun dışında aman bir fark yok. İki motoru da bayağı bir kullandım. CB 250R alıp MT'ye de geçebilirsiniz. Aman bir fark yok. Ama ben oyumu az bir farkla Yamaha MT5 ile kullanıyorum.